Dostlar selamlar. Benim menülerimi videolardan görenler veya beni yemek yerken görenler bazıları şaşırabiliyorlar. Çok fazla karbonhidrat yediğimi söylüyorlar. Beni eleştirmek istiyorlar fakat farkında olmadan bana iltifat ediyorlar. Ne yazık ki bu konuda ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu düşünüyorum. Başta kilo problemi olmak üzere pek çok sağlık problemi yaşayan insan düşük karbonhidrat diyetleriyle kısa vadede bazı avantajlar sağlayabiliyor. Fakat uzun vadede çok daha beter kilo alma veya çok daha ciddi sağlık problemleri yaşayabiliyorlar. Böyle tanıdığım pek çok insan var çevremde ve ünlülerden de bildiklerimiz var. Tabi onlar da olunca haber oluyor bir süreliğine, sonradan unutuluyor, o da ayrı bir mesele ama eğer çevrenizde olanlarla birebir görüşmüyorsanız bu konuları genelde haberiniz olmuyor. İşte bu kalp krizi, damar tıkanıklığı, ciddi kilo alımı problemleri yaşayan insanlar çok. İlk dönemlerde tabii kilo verdim, yaşasın falan modunda oluyorlar. Sonradan ama çok daha kötü gidiyor. Sağlıkları iyi seyretmiyor. Sağlık durumları iyi gitmiyor. İşin tuhafı içlerine öyle bir korku işlemiş ki yanlış yapıyor olma ihtimallerini sorgulayamıyorlar bile yani. Devre dışı kalmış, kafa kilitlenmiş durumda. Yani bir de Onat gibi besleneyim hani veya ona benzer beslenen insanlar gibi besleneyim. Nasıl olacak sonuç? Yani ikisini kıyaslayayım aynı periyotta, ikisinin de sonuçlarını kıyaslayayım. Hani hangisi daha iyi ona göre optimize edeyim falan, böyle bir düşünce yapısı yok. İşin tuhafı hani kötü sonuçlar almasına rağmen kendi yaptığına kilitlenip kalmış ve dediğim gibi bu örneğin benim uyguladığım beslenme sistemini de itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Burada bir gıda üreticisinden ziyade doktor görüşü almak istiyorlar. Bu şekilde anlıyorum. Ben de bu ihtiyacı gidermek adına Türkçe içerik üreten bazı doktorların bazı videolarını paylaşacağım. İşte özellikle şu konularla ilgili. Meyve yemekten korkuyorlar mesela. Meyve karbonhidrat oluyor. Sakıncalı mı? İşte gene tahıllar, karbonhidratlar, bakliyatlar. Bunları yemek korkulacak bir şey mi? Karbonhidrat bu kadar korkulacak bir şey mi? Zehir mi? Buna dair bir takım videolar paylaşacağım. Doktorların videolarını. Ben çok girmeyeceğim. Sonradan belki hani gıda ile ilgili gene detayları konuşuruz. Merak eden, şüphesi olan insanların bunları incelemelerini öneriyorum. Kafasındaki soru işaretlerini bu şekilde doktor görüşü alabilirler. Birkaç ben ipucu vereceğim sadece. Bunları belki izlemeden önce daha kolay anlayabilmeleri için bazı şeyleri. Şimdi şöyle, bu insanların takip ettikleri, bu kilitlenip kaldıkları doktorların genelde çok takipçisi oluyor. Ekranlarda sık görülüyor. Böyle belki iyi bir hitabı olabilir. Etkileyici, akılda kalıcı bir takım hareketler yapıyor olabilirler. Böyle iddialı bir şey söyleyip alayına gider falan yapıp, anladın mı? Dikkati üzerine çekiyor. Millet de bunu seviyor. Ama sorgulama devre dışı kalıyor işte. Maalesef buna dikkat etmek lazım. Böyle korku pompalayan, böyle korkuyla böyle manipüle etmeye çalışan insanlara karşı dikkatli olmak lazım. Dediğim gibi reklamı çok diye de o kişinin doğruyu söylediği anlamına gelmez. Bunları iyi irdeleyin. Bunları iyi sorgulamanızı rica ediyorum. Benim bu paylaştığım videolarda da bu doktorların da yani her dediği doğru demiyorum. Her dediği işte tamamen kefil olunacak insanlardır. Böyle bir iddiam yok. Ama kendilerinin de böyle düşündüklerini düşünüyorum. Hani en azından o farkındalık var. Kendi yenileyebiliyor. Yanlış yaptıysa yenileyebilir veya güncelleyebilir ve daha hani rasyonel,
işte verileri kıyaslıyor. Böyle insanları korkutarak, böyle duygusal manipülasyon uygulayarak değil, verileri sunuyor. Ve sen de kendi üzerinde denersin. En iyi nasıl sonuç alıyorsan oradan gidersin. Yani normali budur. Şimdi şöyle, bu hani gün yapan kadınlar falan olur ya, işte genelde bu konularla ilgileniyor. Şöyle muhabbetler oluyor mesela. Diyor ki işte ben hamuru kestim, kilo verdim, tekrar başladım, tekrar kilo aldım. İşte veya böreği kestim, hamur işini kestim, tatlıyı kestim, tırnak içerisinde tatlı. Ondan sonra kilo verdim diyorlar. Şimdi burada anlamadığı şey şu, bu insanların. Tabi oradan da diyor ki ben karbonhidratı kestim diyor. Hani o şekilde düşünüyor. Şimdi orada anlamadığı şey şu. Sonra da benim menülerime bakınca bu nasıl iş diyor. Bu kadar karbonhidrat var. Bu adamın çok kilolu olması lazım. Veya böyle beslenen işte kadınların çok kilolu olması lazım. Halbuki bir bakıyorlar, o kadınlar incecik, yani porsiyon olarak çok büyük yiyor ama incecik. Bu onların hani genetik avantajıyla değil, bir bilgiyle olan bir şey. Hayat enerjisi daha yüksek. Nasıl oluyor bu? İşte spor yapmıyorsa bile en azından kilo almıyor. Böyle bir avantaj var. Şimdi burada şöyle bir ipucu vereyim. Bu insanlar mesela hamur işini kestim diyor, böreği kestim diyor. Onun böreğinde doğru düzgün karbonhidrat yok. Tamam mı? Sıkıntı oradan kaynaklanıyor zaten. Çok yağlı o börek. Onların yedikleri çok yağlı ve kalitesiz yağlı. Tamam. O da diyor ki ben karbonhidratı kestim diyor mesela. Ama aslında daha çok yağı kesmiş oluyor. Farkında değil. İşte tatlıyı kestim diyor mesela. İşte bu ne tatlı dediği, baklavayı kestim diyor mesela. Baklava hani çok yağlı onun yediği şey. Veya işte kek yemiş. İşte atıyorum kek kestim diyor. Gene çok yağlı. Sütlü tatlı, işte inek sütü var. Çok yağlı aslında. O yediği tatlı ve şekeri az falan diyor. Bunda bir şey yok. Ama aslında çok yağlı yemiş oluyor. Yani ismi tatlı onun. Ama dediğim gibi çok yağlı. Bunu anlamıyorlar bir kere. Tamam mı? Ben çok böyle matematiksel bir şeyden bahsediyorum şu anda. Yani bu duygusal bir şey değil. Ölçülebilir bir şey. Bunu anlamıyorlar. Kafada şöyle bir algı var. Karbonhidratı kestim, karbonhidratı kestim. Oradan meyveleri falan da kesmeye başlıyor. Karbonhidratı kesip yağı arttırıyor. Buna işte dikkat. Dediğim gibi burada sözü doktorlara bırakacağım. Ben daha sonradan gıdalar üzerine yoğunlaşabiliriz. Kendi hani yorumlarımı, açıklamalarımı sonraya saklıyorum. Mesela işte muz yiyince korkuyorlar. Yani şöyle, ben muzun aslında çok meraklısı da değilim. Çok sevmiyorum da muzu. Ben patates daha çok seviyorum. Hani tam gıdalarla beslenmişim. Mantar, yeşillik, bakliyat, tahıl, hani hepsi bir arada. Ama bazen ulaşım olmuyor. Muz da indirimde oluyor olgun olanlar. Yani bu gibi kolaylıklardan dolayı muzu bazen çok yemeyi tercih ediyorum. Yani seçeneksizlikten dolayı olabiliyor o anki. Şimdi burada anlamadıkları şey şu. Diyelim ki o muffin yiyor, tamam mı? Atıştırma diyor ona. Diyelim bir tanecik 500-600 kalori, küçücük bir şey, tamam mı? Şöyle. İyi de sen 6 tane muz yediğin zaman zaten ona denk mesela kalori almış oluyorsun. Ben sadece hani basitleştirerek bir örnek vermiş oluyorum. Ama sen, onun bakışı şöyle, nasıl ya, nasıl yiyor, 6 tane muz nasıl yiyor ya falan diye böyle korkarak bakıyor. Al sana hani çok basit bir matematikle sunmuş oldum. Anlatabildim mi? Yani sen farkında olmadan çok daha fazla ihtiyaçtan çok daha fazla yağ, tuz ve bunları kalitesiz yağlar bu şekilde alıyorsun. İşte bunlara da böyle kaçamak diyorlar, şey diyorlar. Esas sorun orada. Dediğim gibi şimdilik ben sözü doktorlara bırakıyorum. Dediğim gibi video linklerini paylaşıyorum. Daha sonradan bu konuların üzerine geçeriz. Gene benim menülerle ilgili de bahsederim. Dediğim gibi benim menüler, yani böyle Okinawa yerlilerinin en uzun yaşayan o yerlilerin yediği oranda hazırlanıyor. Öyle söyleyeyim. Porsiyon büyük gözüküyor olabilir. Bunun sebebi şu. Bana eşlik eden insan olmadığı için çevremde
zorlanıyorum ben bunları hazırlarken. Eğer bir grup, yani bir ekip benimle birlikte yediği takdirde benim sistemde bunlar porsiyon, ben de 3 öğün yemeği tercih ederim. Hani 2 öğün 3 öğün yemeği, o zaman porsiyon azalır ama oran aynı kalır. Anlatabildim mi? Oran oradaki model. Bu benim hani tasarlarken de şöyle hesap etmedim ben. İşte tam Okinawa yerleri gibi bir matematikle bir menü oluşturayım demedim. Tesadüf üzeri biri benden işte istekte bulunmuştu. Ona yönelik bir şeyler hazırlıyordum. O arada fark ettim ki bu bilgiyi aldığımda da dedim benim menülerde nasıl durum? Hani bir bakayım. Aynı. Baktım aynı. Aynı o oranlarda tutuyor yani. Aynı o yerlilerin beslendiği oranda. Dedim ki benimkiler böyleymiş. Hani bunu da bir tabii ki insanları bilgilendireyim bu konuda diye bunu da paylaşıyorum. Yani porsiyonlar küçülüp sıklaşabilir ama oran aynı veya porsiyon büyük olabilir. Çünkü tek öğünde yemek zorunda kalıyorum. İkinciyi hazırlasam yani yetişmiyor. Ama dediğim gibi bir ekip benimle koordineli hareket etse o zaman çok daha güzel olacak ve bundan başkaları da faydalanacak. Birçok otoimmün hastalığı olan, kronik hastalığı olan insan da bundan faydalanacak. Buna çok ihtiyaç var. Bu konulara detaylı olarak daha sonradan gireriz ama bu ciddi bir konu. Gereken duyarlılığı göstermenizi rica ediyorum. Takip etmeyi, kanala abone olmayı ve videoları da beğenmeyi unutmayın ki daha fazla insana ulaşsın. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.